hepinize selamlar, ben Çiğdem Adan. İstanbul Salacak'ta güzel bir kafede sabah kahvaltımızı yaptık. Bir aile kahvaltısı oldu, çok güzel. İstanbul'a gelişimin ikinci günü. İstanbul özlemimi gideriyorum. Böyle güzel anıların canlandığı nostaljik bir video paylaşımı olacak bu sizlerle. Haydi bir sohbete geçelim. Geldiğim zaman muhakkak özlediğim lezzetleri tatmak istiyorum. Anılarımın olduğu, çocukluk anılarımın, lise anılarımın olduğu yerlerde dolaşmak istiyorum. Tabii genelde kısıtlı zamanda geldiğim için bunların kaçta kaçını yapabiliyorum, çok kısıtlı. Ama muhakkak geçmediğim, atlamadığım şeylerden bir tanesi Boğaz kenarında ya bir sabah kahvaltısı ya bir akşam yemeği, deniz kenarında restoranlardan birinde ya bir akşam yemeği. Bugün de Salacak'taydı. Annem burada. Annemi dönüşümde götüreceğim zaten. Türkiye'den Londra'ya götüreceğim. Christmas dönemi için bizde kalacak. Tatil dönemi olduğu için genelde çok uygun oluyor annemin bu dönemde bizle gelmesi. Türkiye aslında bir sürü güzelliğe sahip, doğal güzelliği olan, insanların sıcaklığı olan güzel bir yer Türkiye. Yaşamak için de çok güzel bir ülke olabilirdi. Ama ne yazık ki son günlerdeki tablolar, son günlerdeki değil, son yıllardaki tablo aslında hepimizi üzüyor. Zaten benim kanalımda takip ettiğiniz bu kanalda da benimle hep sıkıntılarınızı paylaşıyorsunuz. Türkiye'den kaçma isteğinizi paylaşıyorsunuz. Bu isteğinizi ben çok doğal karşılıyorum. Her geldiğimde gördüğüm insanların yüzündeki o bezginlik, sıkıntı, hani artık nasıl baş edeceğini bilememek diyeyim, insanların yüzüne yansımış gibi sanki. Bu geldiğimde de simitin 3,5 TL olduğu paylaşıldı. Simitin 3,5 TL olduğu. Yani inanılır gibi değil. Benim en büyük zevkim muhakkak yolumun üstü olmasa bile, yolum olmasa bile muhakkak bir şekilde yoluma dahil ettiğim Kadıköy-Beşiktaş arası vapur, çay, simit keyiflerinde 1 liraya alıyordum. Yani birkaç ay öncesine kadar 1 liraya aldığım simit bugün 3,5 liradan satılıyor. Ekmeği gördüm. Ekmek, ki Türk ekmeğini çok severim. Bakın İngiltere'de çok güzel ekmek çeşitleri var ve bizim için ucuz. Burada pahalı sizin değişik ekmekleriniz. Ama İngiltere'de değişik ekmekler çok ucuz olmasına rağmen bizim Türk fırınından çıkan somun ekmeğimiz var ya, onun lezzeti hiçbir şeyde yok ve İngiltere'de de onu Türkler yapmasına rağmen aynı lezzeti tutturan, yani eğer 10 yer yapıyorsa sadece bir tanesi aynı lezzeti tutturan. Dün sabahleyin evde kahvaltı için ekmek kesiyordum. Annem yeni gelmiş ekmeği çıkardı. Şu kadarcık, minnacık. Anne dedim, bu bir kişiliğe düşmüş neredeyse, gramajını düşürmüşler ve o da galiba 4 lira olacak. Süt 4,75 falan. Böyle rakamlar duymaya başladım. Bu çok korkunç yani. Çok korkunç bir rakam. İngiltere'de gıda için, yani insanların açlık çektiği, paralarının yiyeceğe yetişmediği durumlar çok az. Ben hiç şahit olmuyorum. Az önce sohbet esnasında çocukların süt içemediğini, sütün 4,75 olduğunu falan söylediler. Hiç olmaması gereken bir şey. Yani bir çocuğun süt alamaması, süt içememesi, eğer böyle bir imkan varsa belediyenin veya devletin sağlaması lazım bunu. Galiba İstanbul Belediyesi böyle bir süt yardımı başlatmış. Bunun genişletilmesi lazım herhalde. Buradaki durumlar böyle olunca acaba diyorum, bana yazan arkadaşlara nasıl cevap versem? Yani Türkiye'den kaçmak için herkes bir yol arıyor. Herkes bir şekilde acaba nasıl kaçarız, ne yapmamız lazım, nasıl bir yol çizelim diye soruyorlar. Ben buradaki durumu gördükten sonra diyorum ki arkadaşlar, nasıl olursa olsun, yani bir şekilde eğer yolunuz düşüyor ise İngiltere olanaklarınızı değerlendirin. Çünkü biliyorum hepiniz şöyle bir ikilemdesiniz aslında. Gelirken havaalanında bozdurdum, 16,25. Pound'un 16,25 olduğu bir yerde nasıl dayanabilirsiniz? Hani acaba mantıklı bir karar mıdır bu? Böyle bir riske atılmak lazım mı? Dün Instagram'dan yine birisi yazmış bana. Eşim master programına kabul edildi. 2 yıllık master programı için geleceğiz. İşte o da yanında tabii eş durumundan gelebilecek. Gelelim mi acaba? Ne tavsiye edersiniz diye soruyor.
Ben size ne tavsiye edeyim? Yani bana kalırsa İngiltere'ye gelmek için herhangi bir olanak yaratabiliyor iseniz gelin. İngiltere'yi bırakıp başka bir ülkeye de, Avrupa ülkesine de gidebiliyor iseniz, bir olanak yaratıyorsanız o olanağı kullanarak gelin. Ondan sonra buradayken, kolay olacak demiyorum, yurt dışındayken. Kolay olacak demiyorum. Tabii ki bir sürü zorlukları var. Kültüre alışmak zor, iş bulmak zor, bulduğunuz işin size yeterli bir yaşam imkanı sağlaması zor. Belki burada daha üst bir seviyede yaşarken orada gelip daha sıkıntı çekeceksiniz. Alacağınız maaş az olabilir ilk başlarda. Bütün bu şartlara rağmen diyorum ki gelin. Ama savaşçı bir ruhunuz var ise gelin. Savaşçı bir ruhunuz var ise gelin. Bakın en kötü şey bence istikrarsızlık ve belirsizliklerdir. Türkiye şu anda tam bir belirsizlikler ülkesi. İstikrarsız bir ülke. Dün seyrettiğim bir programda parayı kaybetmek önemli değil. Para kaybedilir fakat bulunur bir şekilde, yani ekonomiden bahsediyor. Ekonomi iniş çıkışlar gösterebilir ama en kötüsü aklını kaybetmesi, bir insanın aklını kaybetmesi, akılsız kararlar vermesi diyor. Akıl bulunmaz çünkü diyor. Yani Türkiye'nin durumu şu anda bu kelimelerle özetlenebilirken, bu belirsizlikler var iken mantıklı olan herkesin kendi hayatını kurtarması gibi geliyor bana. Evet, İstanbul'da başladığım sohbetime buradan devam etmek zorundayım. Londra'ya, ofisime döndüm. Yaklaşık 3 gün kadar İstanbul'da kaldım. İşte her zamanki ziyaretlerimi yaptım, dişçimi gördüm. Biliyorsunuz ağzımda braketler vardı. Onları çıkarttım, tedavim devam ediyor hala. Tekrar İstanbul'a gideceğim. Ama bu videoyu aslında çekmeye başlarken yine böyle güzelliklerden, işte İstanbul'daki nostaljik görüntüler, İstanbul'dayken nostaljik görüntüler vermek istiyordum. Sevdiğim şeyleri paylaşmak istiyordum falan filan derken zaten çok kısa bir süreydi biliyorsunuz. Bu arada o kısa sürede de pazartesi günü gittim. Salı günü işte simit 3,5 lira oldu dediler. Ki benim en çok keyif aldığım şeylerden biliyorsunuz. Hep paylaşıyorum. Vapurda çay içip simit yemek 1 liraya alıyordum. En son 1,5 olmuştu. Fazla değil yani, bir ay önce falan 3,5 lira. Ondan sonra ne geldi? Peşine tekrar bir zamlar daha söylendi ertesi gün. 3. gün benzine bir gece önce 44 kuruş zam geldi. Ondan sonra başka neler oldu? Bindiğim bütün taksicilerin yüzü asıktı ve sanki suçlu bizmişiz gibi, hani taksiyi kullananmış gibi hepsi işte zarar ediyorum, bekleyemem. Neredeyse, hatta bir tanesi neredeyse bizi tartakla, anneme telefon açtım, 5 dakikaya oradayız, aşağı inin diye, oraya gelme. Hani gelmemişler, gelecekler, iniyor kadın, aşağı iniyor falan. Yani herkes mutsuz. 2001'den beri falan galiba. Türkiye'de istikrar gibi gözüken bir istikrarsızlık var. Türkiye'de tek kişilik bir egemenlik var ve ekonomi de artık böyle devlet politikalarıyla belirlenen bir ekonomi değil de sanki tek kişinin iki dudağın arasında belirlenen bir ekonomi gibi. Bu anortodoks faiz politikası, yani faizin düşük tutulması, faiz düşük tutuldu, işte onun için her şey olur falan filan gibi böyle bir dengesizlik, yani bir istikrarsızlık var. İstikrarsızlıklar hiçbir şeyde iyi değil. Yani bırakın yaşadığınız ülkedeki istikrarsızlığı, hiçbir şeyde iyi değil. İlişkilerde istikrarsızlık iyi değil. Hiç hoşumuza gitmez mesela, değil mi? İş yerimizdeki, çalıştığımız yerdeki yönetimin istikrarsızlığı iyi değil. Maaş alırken eğer bir istikrarsız ödeme varsa iyi değil. Yani istikrardan kastım düzen, değil mi? Düzenli bir şekilde. Aşağıda olabilir ama düzenlidir. İstikrar demek ille de her şeyin çok iyi olması demek değil. Yani istikrarda sürprizler yoktur.
Şu anda Türkiye sürprizlere açık ve iyiye doğru değil, kötüye doğru. 2018'den beri bir de baş aşağı gidiş var. Enflasyon, tamam kabul ediyorum. İşte son 2 senedir, belki de 4 senedir her yerde, bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Ama Türkiye'de enflasyon %30'ları geçmiş vaziyette. İngiltere'de sene başında %yarım olan veya geçen sene %yarımlarda, daha doğrusu senelerdir %0.1, 0.3, 0.5 falan gibi olan enflasyon artış oranı %4'e yükseldi diye biz burada bas bas bağırıyoruz. Artık alışveriş sepetimiz eskisi gibi kolay dolmuyor. İşte 30 pound'a aldığımız şeyleri 90 pound'a, 60 pound'a çıkıyoruz falan gibi bağırıyoruz. Ama Türkiye'de %30'larda. Şimdi soruyorum size. Sizin bana sorduğunuz soruyu ben size soruyorum. Hal böyleyken insanların kendilerine daha insanca yaşama şartlarını aramak için ya da bulmak için başka ülkelere göç etmeye kalkması yanlış bir adım mı? Bırakın İngiltere'yi, Türkiye'de Batı Avrupa ülkelerine doğru yoğun bir göç var. Bu göç sadece politik istikrarsızlıklardan kaynaklanmıyor, aynı zamanda ekonomik sıkıntıdan da kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben gideyim mi, İngiltere'ye göç edeyim mi, işte şartlar nasıldır, yapabilir miyim diye soranlara önce oturup bunları değerlendirmesini öneriyorum. Bir oturun, yaşadığınız ülkenin şartlarını değerlendirin arkadaşlar. Bu ülkede yaşam nereye gidiyor? Benim bugünkü eğitim seviyemle, ekonomik seviyemle bu ülkede ulaşabileceğim yer neresi? Yaşam şartlarım ne olacak diye oturup düşünün. Ondan sonra ikinci adımı düşünün. Burası iyi değil ise acaba ben ne yapabilirim? Nereye gitmeliyim, hangi ülkeye gitmeliyim diye düşünün. Ben diğer ülkeleri bilmiyorum. İngiltere ile ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum sizinle. İngiltere'ye gelmek isterseniz videolarımı izlemeye devam edin. Ama göç etmek kolay mıdır? Başka bir ülkede hayata yeniden başlamak ya da sıfırdan başlamak kolay mıdır? Sevdiklerini, arkadaşlarını, işini, doğduğun yerleri bırakıp başka bir ülkeye gitmek kolay mıdır? Bunlar da başka videoların konusu. Bu videolara devam ediyorum. Zaten biliyorsunuz her Perşembe ve Pazar günleri yeni bir video paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.